Merhaba arkadaşlar. Artık tablomuza boyut vermeye başlıyoruz. Bir tane zemine yapıştırmak için ayırdığımız kağıdımız vardı. Ben bunu mukavva üzerine yapıştırdım. Kalın bir mukavva. Şu kısımlar niye boş diye soran, merak eden olursa biz oralardan çalma işlemi yapmıştık bir önceki videoda. Bu boşluklar onların yerleri. Diğer kağıtları üst üste koyduğumuzda o boşluklar kapanacak. Böylece kağıt israfından kurtulmuş olacağız. Şöyle devam ediyoruz. Bizim ilk kağıtta, ilk resimde şu siyahlığı atmıştık. Bir de şu köşede siyahlık vardı. Burası gözükmeyecek şekilde çöp şiş koyacağız. Çöp şişimizi şöyle yapıyoruz. Hemen ölçü alıyorum. Yan keski ile çöp şişlerimi kesiyorum. Yapıştırma işleminde mutlaka soğuk silikon kullanıyoruz. Ben pratik olsun diye şırınganın içerisine doldurdum. Çöp şişleri koyacağım yere silikonumu sıkıyorum. Daha önce ölçü almıştık. Şuradan çöp şişimiz çıkmayacak. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. Yine burada da çöp şişimiz dışarıya taşmayacak şekilde koymamız lazım. Bu şekilde yukarıya kadar çöp şişlerimizi yerleştireceğiz. Çöp şişlerimizi yerleştirdik. Şimdi üzerlerinden silikon sıkıyoruz. Her yerleştirdiğimiz çöp şişin üzerinden silikonlarımızı sıktık. Şimdi İlk kestiğimiz kağıdı yerine yerleştiriyoruz. Çok hafif bastırarak yapışmasını sağlıyoruz. Şimdi de kestiğimiz ikinci resme geçeceğiz. Yine bu resimde de çalma işlemleri yapmıştık. Burada da dikkat edeceğimiz yer, çöp şişlerimiz şuraya kadar yapışacak. Şu üst kısma da çöp şiş koyacağız. Sadece alttan attığımız yerler gözükmeyecek şekilde yerleştireceğiz. Yine ölçü alıyoruz bu şekilde. Hemen silikonumu sıkıyorum. Çöp şişimi yerleştiriyorum. Mesela şurada beyaz kısmını atmışız. Şu araya çöp şişi yerleştireceğim ki dışarıdan gözükmesin. Buralarda küçük çöp şişler kullanabilirsiniz. En tepede şu köşe kısmını attık. Bu aradan gözükmeyecek şekilde yerleştireceğiz. Şimdi artık kalan yerlerine sırasıyla çöp şişlerimizi sıkarak yapıştıracağız. Çöp şişlerimin üzerlerine de silikonları sıktım. Şimdi İkinci kağıdımı yerleştiriyorum. Kestiğimiz ikinci parça. Şimdi çok hafif bastırarak yapışmasını sağlıyorum. Son bir parçamız kaldı. Bunda da
Şu gri kısmı tamamen atmıştık. Kağıdımızı çıkartmıştık. Bir de şu alt kısmı atmıştık. Yine gördüğünüz gibi şu kısımlardan çöp şişler çıkmayacak şekilde bunları yapıştıracağız. Hemen buraya sıkıyorum. Yine diğer aşamadaki gibi çöp şişlerimi yerleştireceğim. Silikonlarımı sıkacağım ve kağıdımı üzerine yapıştıracağım. Yine çöp şişlerimin üzerlerine de silikonlarımı sıktım. Kağıdımı yerine monte ediyorum. Bu da bizim son kestiğimiz parçaydı. Gördüğünüz gibi bütün çalma işlemlerini yaptığımız her bir parça kapanmış oldu. Şimdi artık kelebeğimize boyut verme zamanı geldi. Onları yapacağız. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Sonra devam edeceğim. Devam ediyoruz. Şimdi birer tane kelebek altlardan çalmıştık. Onların üzerlerinde delikleri var. Kesip çıkarmamız gereken yerler var. Şu kısımları kretuar bıçağımızla oyacağız. Bir tane de burada var. Şekline göre kesiyoruz. 2 tane bu kanatta var. Buna geçiyorum. Şurada var. Zeminde zaten yazılar var. Belli yerleri. Burada var. Burada da 2 tane var. Şimdi bunları şekline göre oyacağız. Bunları kestikten sonra yine keçeli kalemle arkadan boya işlemlerini yapacağız. Bu kanadı bitireyim. Onu da göstereyim tekrar. Evet. Bu şekilde çıkarttık. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bu oyduğumuz yerleri keçeli kalemle etrafındaki kesim hatalarını yok etmek için kapatıyoruz. Boyama işlemini de yaptıktan sonra hemen düz yüzünü çeviriyorum. Yine cımbızımla 1 milimden kesim hatalarını yok etmek için içeriye doğru kıvırıyoruz. Bu kelebekte gösterdiğim diğer yerleri de oyacağım. Şimdi bu kelebekte var oyacağımız yerler. Bir tanesi burası, bir tanesi burası, bir tane bu. 3 tane bu yaprakta var. 4 tane de bu yaprakta. Birisi bu, birisi bu, bir tanesi bu, bir diğeri de bu. Bunları da oyacağız. Diğer kanada geçiyorum. 3 tane de bu kanatta var oyacağımız yer. Bir diğeri bu. Bir diğeri de bu. Alt kanada geçiyorum. Burada da
1, 2, 3, 4 tane var. Yine şekline göre kretuar bıçağımızla oyacağız. Keçeli kalemle arkadan boyayıp ön yüzeyinden cımbızlayacağız ve yapıştırma işlemine geçeceğiz. Şimdi buradaki kelebeğin tüm oyma işlemlerini yaptım, boyadım ve cımbızladım. Şimdi kanatlarını kırma işlemi yapıp şu kısma yapıştıracağız. Şöyle çok hafif, gövdesi tam düz kalacak şekilde şu kısımlardan hafif hafif kırmadan katlıyorum. Kanatlarına biraz hareket katıyorum. Şöyle bıraktığımda benim için yeterli bir boyut. Çünkü bir katta tek tek çalışacağız. Şimdi hemen altına silikon dolduracağım. Şuraya bir miktar sıkacağım. Şu kenar kısımlarına özellikle top top koyacağım. Kanatların havada kalabilmesi için buralara top top koyacağım. Fazla dışarı çıkmayacağız. Çünkü deliklerinden dışarıya silikonumuz taşmasın. Bir miktar da buraya. Şimdi hiç bastırmadan bu şekilde toplar yaptım silikondan. Hiç bastırmadan kelebeğimi bırakıyorum. Bu şekilde çok hafif kanatlarını havalandırdım. Şimdi bunun bir miktar kurumasını bekleyeceğim. Kanatlarını tek tek çalışacağız. Diğer büyük kelebeğe geçiyorum. Yine ona da bu şekilde gövdeyi düz bırakıyorum. Kanatlarını hafif yukarıya doğru kırıyorum. Biraz kelebek büyük. Parmağım zor sığıyor bu araya. Kağıdımızı yırtmadan az önceki gibi kanatlarını biraz havalandırdık. Şöyle bıraktığımda bu miktarda benim için yeterli. Yine birazcık buraya, bu çok büyük bir kelebek olduğu için şu uç kısımları çökmesin diye özellikle buraya biraz fazla sıkacağım. Dilerseniz bu tarz büyük parçalarda küçük küçük çöp şişler de kırıp koyabilirsiniz. Bu şekilde buna da silikonları sıktım. Hiç bastırmadan kelebeğimi bırakıyorum.
Kestiğimiz yerler tam birbirinin üzerinde olmalı. Yine bu da çok hafif kanatlarını havalandırdım. Bu şekilde biraz kurumasını bekleyeceğim ki diğer kanatlarına boyut vereceğiz. İlk videoda bu alt kanatlarını yarım yarım paylı kesmiştik. Eğer hatırlarsanız. Şimdi onları tek tek çalışacağız. Daha üst kanatlarını almadık. Bunları yapıştırdıktan sonra da diğer üst kanatlarını alacağız. Şöyle koyduğumuzda şurası bizim paylı kısmımız. Orayı yine parmağımla kırıyorum. Şurası yine benim paylı kısmım. Birazcık bombeliyorum. Bu sağ alt kanat. Hemen şu kısma silikonumu sıkıyorum. Tam pay verdiğim yerler denk gelecek şekilde yerine bırakıyorum. Şimdi sol kanattayız. Sol alt kanat. Yine bunu da pay verdiğim yeri kırıyorum. Gövdeden pay almıştık. Şu uç kısımlarını hafif kendim şekline göre bombeliyorum. Yine alt kısmına silikon sıkıyorum. Tam yerine bırakıyoruz. Hiç bastırmadan. Biraz düşme yaptı. Şu uç kısmına hafif yukarıya doğru silikon doldurabiliriz. Evet, bu şekilde. Bunda bir sorun olmadı. Şu hafif düştü. Silikonla doldurdum. Şimdi sol alt kanada geçiyorum. Büyük kelebeğimde. Yine aynı şekilde ona da biraz elimle şekil veriyorum. Şu uç kısmını düz kırıyorum. Hemen şuraya silikon sıktım. Havada kalsın diye top top, yaprak kanat büyük olduğu için silikon sıkıyorum. Bu arada yine bu delik kısımlarını oydum, boyadım ve cımbızladım ben. O arayı göstermemiştim. Yine aynı şekilde buna da biraz şekil veriyorum. Şurası yine bizim paylı kısmımız. Onun üzerine üst kanatlar gelecek ve şuradaki fazlalık gözükmeyecek. Yine buralara top top silikonlarımı sıkıyorum düşmesin diye.
Parçaların tam yerine oturup oturmadığını kontrol etmek için şöyle tabloyu karşınıza doğru kaldırıp baktığınızda çizgileri tam geldiğinde yerine oturmuş olur. Karşıdan bakmanız lazım ki kontrolünü daha rahat yaparsınız. Alt kanatların şimdi kurumasını bekleyeceğiz. O arada biz üstteki kanatları keselim. Yine bir bütün resim aldım. Bize öncelikle üst kanatlar gerekli. Üst kanatlar, burada pay verme işlemini sadece şu gövdeden yapacağız. Şu kısma vereceğiz. Üst kanatları şuradan şekline göre kesiyorum. Buradan geliyorum. Şurası benim sınırım. Buradan şöyle içeri giriyorum. Bir miktar gövdeden pay alıyorum. Sağ üst kanadı kesiyorum. Şimdi yine buradan şu çizgiler benim sınırım. Burada bu çizgilerin şekline göre kesiyorum. Buradan devam ediyorum şekline göre. Şuraya geldiğimde yine gövdeyi iki eşit parçaya bölüyorum ki yapıştırmak için bizim alanımız olsun ve kesik görünüm oluşturmasın. Hemen şekline göre kesiyorum. Buradan şurada benim çizgilerim var. O çizgilere göre kesiyorum. Pay verdiğim yer kesişme noktasından başlayıp içe doğru tam ortalıyorum. Diğer kanada da yer bırakıyorum. Ve çıkarıyorum. Yine şuradaki delikleri oyacağız. Yine buna da başlıyorum. Dış kısmını şekline göre kesiyorum. Şu kesişme noktasına geldiğinde gövdeden pay alıyorum. Yine iç kısmından şekline göre kesiyorum. Kesişme noktası burası. Buradan içeriye pay alıyorum. Dış kısımlar şekline göre şöyle kaldırdım ve çıkarttım. Yine buraları oyacağız. Pay verdiğim yer sadece şu fazlalık. Bu kanatları da yine boyayacağız, cımbızlayacağız ve ütüleyeceğiz. Diğer büyük kanatlara geliyorum. Bu büyük kanatta da yine keseceğim yer belli. Şuradan başlıyorum. Şekline göre kesiyorum. Dışından şu kesişme noktasına geldiğimde buradan pay veriyorum. Dış kısmından şekline göre geliyorum. Kesişme noktasından içeriye giriyorum. İç kısmında da keseceğim yer belli. Buradan pay verdim yine. Görünen yerleri her zaman aynı kesiyoruz. Altta kalıp gözükmeyen yerleri biz görüyormuşuz gibi kesiyoruz boyutlu tablolarda.
Yine bunun da boyasını, cımbızını, ütüsünü yapacağız. Daha sonra yapıştırmaya geçeceğiz. Şimdi diğer kanada geçiyorum. Yine dış kısmını şekline göre kesiyorum. Şuradan itibaren yine benim keseceğim yer belli. Kesişme noktasından içeriye pay veriyorum. Şurası paylı yerim. Şu kısımları tırtıklı tırtıklı şekline göre kesiyorum. Evet, bunu da kestik. Şimdi bizim alacağımız bir diğer parça da şuradaki yazı ve üzerindeki çivi ya da toplu iğne. Bunu da çok belirgin zaten nereden keseceğimiz. Şu çivi ya da toplu iğneyi altındaki kağıdı düz geliyormuş gibi yapıyorum. Onun başı kısmını atmış oldum. Çivi kısmını bir başka kağıttan alacağız. Bu da tamam. Yine onu da boyayıp cımbızlayıp ütüleyeceğiz. Bu yazıları bir önceki resimde almıştık. Sadece bizim alacağımız çivi resmi kaldı. Onu en son alacağım, kaybolmasın. Şimdi diğer işlemleri yapabilmek için hepsini boyayıp cımbızlayıp hazırlayacağım. Şimdi üst kanatlarla devam ediyoruz. Yine hafif kırıyorum. Ufak bombeliyorum. Böyle kanadın şekline göre şekil veriyorum. Şunu kırıyorum. Düz kırıyorum. Bazılarını yukarı, bazılarını aşağı şöyle bir form kazandırdım. Hemen şu uç kısmına sıkıyorum. Bir de düşmesin diye havaya kaldırmak için top şeklinde silikon sıkıyorum. Bu sağ üst kanat. Burada dikkat etmemiz gereken, pay vermiştik biz ilk kestiğimizde, ilk videoda. Şu kısmı o payın üzerine denk getireceğiz ki kesik bir görünüm oluşmasın diye. Şöyle bakıyoruz. Bu şekilde üst kanadı da yerleştirmiş oldum. Şimdi sol üst kanattayım. Yine parmağımın üzerinde şu köşelerine bombe veriyorum. Şu pay verdiğim kısmı kesiyorum. Kanat formu veriyorum onu. Yine şu uç kısmına silikonumu sıkıyorum. Şu kısma da düşmesin diye top şeklinde sıkıyorum.
Yine alt kanattan biz pay vermiştik. Şu tırtıklar şuradaki tırtıkların üzerine gelecek. Kesik görünüm oluşmasın diye. Ve bırakıyorum. Kelebeğimiz havalanmış oldu. Sonra bu alttaki kelebeğin, bu üstteki kelebeğin, bunda da şu gövde kısmını parmağımın üzerine koyuyorum. Hafif içe doğru bombeliyorum. Bu şekilde form kazandırıyorum. İçine de silikonumu sıkıyorum. Ve bırakıyorum. Siz kurumasını bekledikten sonra bunu yapıştırın. Ben video çektiğim için biraz acele ediyorum. Biraz daha havada olması için şuraya silikonu bol sıkabilirsiniz. Tamamen yere yapışmasın. Gövdesini de buraya monte ettik. Şu uç kısımlarına, antenlerine çöp şiş koymadım. Çünkü zaten hafif kalın kesmiştik. Onlar ayakta kalabildiler. Gerek kalmadı. Şimdi büyük kelebeğin kanadındayız. Yine buna da elimle form veriyorum. Şu uç kısmını kırıyorum. Tersinden ütülemiştim. Şimdi ona bir kanat formu veriyorum. Dümdüz kalmasın diye. Şu uç kısmı gövdeye yapışacak. Şuralara top top sıkıyorum. Havada kalması için. Yine bu kanatta da keserken şuradan pay vermiştik. Şimdi şu çizgiler bu çizginin üzerine gelecek ki oradaki kesik görünümü kapatalım. Biraz daha havaya kaldırabilmek için ön kısmına daha fazla sıkacağım. Bu kanat da tamam. Çok da güzel oluyor. Renkleri zaten muhteşemdi. Gördüğümde bayılmıştım. Ahşap boyama için de bu resimlerden kutu çalışacağım. 3 tane pirinç aldım. Eminim o da çok güzel olacak. Yine bunlara da form veriyorum hemen. Güzel bir çerçeve ve paspartuyla çok şık olacak. Yapması çok keyifli.
3 boyutlu kağıt sanatını. Evinizde duvarınıza astığında onu izlemesi çok ayrı bir keyifli. Ben çok severek yapıp çok severek de tüm duvarlarımda tablolarımı sergiliyorum. Çok sevdiğim bir sanat. Yine buraya sıkıyorum. Şuralara da top top sıkıyorum. Yine burada pay vermiştik. Şuradaki çizgi şu kısma gelecek. Bu da tamam. Bu kanatlar biraz büyük olduğu için ben gövdesini daha sonra yapıştıracağım. Şurayı biraz daha yükseltmem lazım. Düştü çünkü. Kağıdınıza silikon bulaştığı zaman almayın onu. Kuruduğunda çektiğinizden çıkacaktır o. Şimdi şuradaki kağıdı yapıştıralım. Bunun burasında bir çivi var. O çiviyi içerisine geçirebilmek için şöyle göstereyim. Çivi şurada. Şuraya ben küçük bir delik açacağım ki resmi kestiğimde çiviyi oradan geçirebileyim. Şuraya koyacağımız kağıdın şu uç kısmı havaya doğru kalkık. Şöyle bir miktar elimle kırıyorum. Yine buna da bir form katıyorum. Bu şekilde ucu havada kalacak. Hemen bir miktar silikonumu sıkıyorum. Ve yerine monte ediyorum. Şuraya biraz sıkabiliriz. Boyut olarak kelebeğe geçmemeli. Çünkü bizim kelebeğimiz daha yukarıda. Bunu da koyduk. Şimdi şurada bir yazımız var. Ona da yine elimle bir form veriyorum. Hiç bastırmadan yerine bırakıyorum. Şurada yine bir yazımız var. Bir önceki videoda kesmiştik onları. Yine buna da hiç bastırmıyoruz. Sadece yerine bırakıyoruz. Hemen bu gövdeyi monte edelim.
Elimin üzerinde oval bir görüntü olsun diye şekil veriyorum. Orta kısmına bol sıkalım. Yapışmasın yere. Buna da hiç bastırmıyorum. Gövdeyi de taktığımızda pay verdiğimiz bütün yerler kapandı. Kesik görünümler tamamen gitti. Birbirini tamamlayan kelebekler oluştu. Ben daha sonra tekrar bitmiş halini çekeceğim. Elimden gelebildiği kadar göstermeye çalışıyorum. Şimdi şu çiviyi de yapacağız ve bitireceğiz. Şuradaki, bilmiyorum gözüküyor mu? Şurada bir çivi şeklinde bir parça var. Şimdi onu keseceğiz. Eğer siz şu aşamaya kadar bunu kesmediyseniz alttaki herhangi bir kağıttan çalabilirsiniz. Çünkü bunun için şu anda bir kağıt gitmiş oluyor. Bunu çalmayı ihmal ettik. Şöyle yapacağım burada. Çivinin saplandığı yer burası. Bunu delik açmıştık oradaki kağıtta. Onun içerisine itebilmem için şöyle küçük bir pay vereceğim. Şöyle çivimin şekline göre kesiyorum. Şuradan pay veriyorum. Küçük parçaları kesmek daha uğraştırıcı, daha zor. Bunu da gözden kaçırdık çalışırken. Evet, çıktı. Şöyle bir parça. Şu kısmından küçücük bir pay verdim. Şimdi hemen bunu da boyayacağız. O küçük parçayı da boyadım, cımbızladım. Şuradan küçücük bir delik açmıştım. Şöyle bir miktar silikon değdiriyorum. Ve o delikten içeriye uç kısmını, pay verdiğim kısmını ittiriyorum. Hatta şu kağıdım daha henüz tam yapışmadı. Şöyle yapabiliriz. Payın çıktığı yere hemen şöyle azıcık bir silikon sıkalım ki düşme yapmasın. Arkadan iyice yapıştırdım. Tekrar kağıdımı yerine bırakıyorum. Evet, tablomuzu bitirdik. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli. İnanın çok zor bir şey. Kağıt rölyefi çekim yaparak bu hale getirmek, sizlere anlatmak. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın. İyi seyirler.